Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu idrar yaptıktan sonra idrar damlaması şeklinde şikayet oluyor. Yaygın bir şikayet. Toplumda yaklaşık %5-10 civarında gözlenebiliyor. Hem erkeklerde hem kadınlarda olabiliyor. Özellikle abdest bozması nedeniyle bazen ciddi problemler olabiliyor. Polikliniğe gelen hastalarda peçeteyi böyle rulo şeklinde yapıp penisin ucundan sokanlar ya da penisi peçeteyle böyle rulo şeklinde sarıp üzerine lastik tutanlar bile gördüm açıkçası. Bazı kişiler çok titiz, çok pimpirikli bu konuyla ilgili. Ama şöyle bir şey var. Bizim idrar tutma sistemimiz prostattan sonra çalışmıyor. Yani penis ucuyla prostata kadar olan bölgedeki boru kısmının yaklaşık 10 cc civarında, 10 mililitre civarında idrar kalıyor işedikten sonra. Buradaki idrarı kalça tabanı kaslarının güçlüce sıktığınız zaman bir miktar daha dışarı atabilirsiniz. Burada kalça tabanı kaslarının gevşemesiyle beraber ya da sık idrara gitmeyle beraber ya da aşırı aktif mesane olduğu zaman kişilerde ister istemez sık idrara gittiği için daha sık idrar kalıyor o bölgede ve hastalarda bu şikayet artıyor. Hele bir de bu idrar damlaması kişinin dikkatini çektiyse, daha önceden bende olmuyordu diyor ama mutlaka bir miktar idrar damlaması oluyor. Herkeste oluyor. Kişinin dikkatini çektiyse daha da üzerine varıyor. Niye oluyor diye kafasından çıkmıyor bir türlü. Bu konuyla ilgili tabii yapılan çalışmalar var. Kegel egzersizi üzerinde durmuşlar. Özellikle kalça tabanı egzersizleri üzerinde durmuşlar. Kalça tabanı kaslarına gücünü arttırdığınız zaman bununla ilgili kanalda detaylı videolar anlatmıştım. Kegel egzersizi nasıl yapılır diye detaylı bir şekilde anlatmıştım. Kegel egzersizini güçlü bir şekilde uygularsanız, o kasları güçlü bir şekilde kasarsanız bu da kalan idrar miktarı artıyor. Bir. İkincisi, bazı hastalarda şunu öneriyoruz. Makatın önünden, perine dediğimiz bölge, yani yumurtalıklarla makat arasındaki bölge perine diyoruz. Bu bölgeden penisin ucuna doğru bir sıvazlama, buradaki idrarı dışarı atacak şekilde bir sıvazlama hareketi yapılırsa bir miktar daha idrarı dışarı alabiliriz. Bunun dışında PD5 inhibitörlerinden tadalafil kullanılmış bu şikayet için ama bence çok garip, yani hiç alakası yok ama faydası olduğunu göstermişler. Böyle faydası olabilir. Kişinin BPH, yani prostatla ilgili şikayetlerine iyi geldiği için, sık idrara gitme şikayetlerine iyi gelebileceği için, çünkü biz sık idrara gitme ile ilgili şikayetleri azalttığımız zaman hastanın bu şikayetleri otomatikman azalmış oluyor. Yani aşırı aktif mesane gibi şikayetleri varsa hastada, günde mesela diyelim ki gitme sayınız kaçtır? 5'tir, 7 arasındadır. Ama hasta 10-15 arasında idrara çıkıyorsa tabii ki idrardan sonra damlama şikayeti de kişinin daha fazla olacaktır. Bunları azaltmaya yönelik tedaviler verebiliriz. Ne veririz mesela? Baharatlı yiyeceklerden uzaklaşabilir, gazlı içeceklerden uzaklaşabilir, yediği, içtiği diyetteki tatlı tuzlu oranlarını azaltabilir. Diüretikli tansiyon ilacı kullanıyorsa bunu kaldırabilir. Mesane kapasitesini arttırabilecek ilaçlar kullanabilir. Bunun dediğimiz gibi aşırı aktif mesane veya prostat semptomlarıyla ilgili, prostat şikayetleriyle ilgili medikal tedavi aldığı zaman da bu şikayetler düzelebilir. Tabii ki idrar damlaması bize idrar damlaması diye gelmiyor çoğu zaman. İdrar kaçırma şikayeti var diye geliyor. İdrar kaçırma şikayeti varsa hastanın bunun mutlaka bir üroloğun değerlendirmesi gerekiyor. 40 yaşının üzerindeyse gene hem prostat hem de aşırı aktif mesaneyle ilgili olabilecek şikayetlerinde oturup bir değerlendirilmesi gerekiyor ki hastanın buna yönelik bir tedavi verilsin. Ama dediğim gibi en basit olanı makatın önünden, perine bölgesinden penisin ucuna kadar bir sıvazlama ve kalça tabanı kaslarını geliştirecek, güçlendirecek egzersizler bu şikayetle ilgili size en iyi tedavi verecek sonuçlardır diyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.